Sí, a las 4. Günaydın arkadaşlar. Yolculuğa hazırız. 4'te buluşma noktasına geldik şimdi. Birazdan kahvaltılarımızı alıp araçlara binip Milli Park'ın girişine doğru yol alacağız. Kahvaltılarımız hazır. Buenos días. Kahvaltı, peynir, yumurta, ekmek, hava panela. Sıcak ama. Milli Park girişine geldik. Burada şimdi register yapıyoruz. Şu an yaklaşık 4000 metre civarındayız. Size gideceğimiz yeri göstereyim. Tam karşıda bakın. Şuralar bulutlar. Tam karşıdaki yere doğru yürüyüşe başlayacağız. Pulpito. Şu an Paramon'un içerisinde bulunuyoruz yine. Yürürken zaten onların bilgisini yine veriyor olacağım. Yürüyüşe başlangıç noktamıza geldik. Yürüyüş buradan başlıyor. Araçlarla buraya kadar geliyorsunuz. Şu anda yaklaşık 4000 metre civarındayız. 4800'e kadar çıkacakmışız. Şeyin altına kadar. Buzun altına kadar şu an sistem dolayı gösteremiyorum hiçbir yere. Fakat paramolar var ileride yine. Paramoların içindeyiz hatta şu anda. Fakat bitki yoğunluğu ileride gözüküyor. Rehber biraz bilgi verdi. 10 sene önce işte glasyal çok daha büyükmüş. Hani bu sene bayağı bir sıcak olmuş. O yüzden hani epey küçülmüş. Yani 10 yıl önce hani daha fazla rota çıkmış burada. Şu an hani koruma adına hani bayağı bir regülasyonlar var açıkçası. 5 kişi başına bir tane rehber düşüyor. Yani yaklaşık burada 22-23 kişi falanız. Bakalım 5 tane rehberimiz var. Bir de yaşanan şeylerle, problemlerle beraber yerliler biliyorsunuz bu taraflarda yaşıyor. Gerçi bilmiyorsunuzdur onu. Yerliler yaşıyor dağ içerisinde belli bölgelerde. O yüzden hani onlarla yaşanan problemlerden dolayı da bazı şeyler yasak. İşte kara dokunmak, suyu kirletmek. Çünkü yerler için su kaynakları kutsal burada. O yüzden bu tür şeylere dikkat ediliyor. Zaten hani dün gece de bize bayağı bir uyarı yapıldı. Tüm işte çöplerin geriye döndürülmesi konusunda falan. O yüzden hani güzel bir turda almışız. Bien, ahora sí me presento. Mi nombre es Julio Santiestear, guía intérprete pues, de este Parque Nacional Natural Cocuy-Canichita. Recomendaciones, las basuritas. Cada quien se va a hacer absolutamente responsable de sus objetos personales. Me refiero guantes, gorros, gafas, celulares, billeteras, plata, lo que lleven. ¿Listo? Yürüyüşe başladık. Gidiş 8,5, dönüş de aynı şekilde. Toplamda 17 kilometrelik bir yürüyüşümüz var. İrtifada söylediğim üzere işte 800 metre falan alacağız ama yüksekten başladık hani 4000 metre civarından. Bakalım, birçok kişinin hani bu kadar yükseğe tırmanması ilk defa olacak. Bakalım nasıl bir tecrübe yaşayacaklar. Ben önceden birçok defa Güney Amerika'da hani yükseklere çıkmıştım. Fakat bu bölgede ilk defa olacak. Gittiğimiz rota Pulpito del Diablo. Bakın yasak olan şeyler falan var. Kamp yapmak yasak diyor. Sadece hani belli yerlerde yapılabiliyor. Fakat şu anda hani sadece günübirlik yürüyüşü açık rotalar. Belli bir saatte dönmeniz gerekiyor. Minimum yükseklik 3950, maksimum 5100. Havada -2 ile 7 derece arasında değişiyormuş. Yürüyüşte aşağı yukarı 4 saat sürüyormuş. Bakalım biz neler yaşayacağız.
calor frío, calor frío. Şu önümde gördüğünüz bitki arkadaşlar Frailejones olarak geçiyor. Şu anda Paramo ekosisteminin içinde bulunuyoruz. Yağış var. Su damlacı gelirse kusura bakmayın. Paramo ekosisteminin içinde bulunuyoruz. Daha önceki videolarda yine paramoları ziyaret etmiştim. Oralarda bilgisini vermiştim ama burada da kısaca bahsedeyim. Paramo ekosistemleri ne oluyor? Paramolar arkadaşlar genelde Ant Dağları'nın 3000 metre ile 4500 metre arasındaki dağlık tropikal alanlarda görülüyorlar. Ve şu anda gördüğünüz gibi etrafımız hani sisle kaplı. Bu paramolar, Frailejones bitkileri bu sisteki nemi alıp toprağa iletiyorlar. Bu sayede de toprağın hani ıslak kalmasını sağlıyorlar. Yani kurumasına engel oluyorlar. Bu sayede burada hani bir yaşam döngüsü oluşuyor açıkçası. Bu yüzden önemli paramolar yani hani buradaki yaşam döngüsü için, canlılar için bayağı önem arz ediyor. Tabi bu suyla beraber nehirlerin oluşmasına ön ayak oluyorlar. Nehirlerin oluşmasıyla farklı bitkiler canlanıyor. O bitkilerle beslenen hayvanlar, o hayvanlarla beslenen farklı hayvanlar. Böyle işte burada bir yaşam döngüsü oluşturuyorlar açıkçası. Bu nedenle önemli. Bu paramolar genelde hani Ant Dağları'nın dediğim gibi hani yüksek kısımlarına bulunuyorlar. Şöyle söyleyeyim. Bulunduğu ülkelerde genel olarak Venezuela, Ekvador, Kolombiya gibi bahsedebiliriz. Çünkü ben Peru'da falan hani bayağı yürüyüş yaptım fakat Paramo ekosistemiyle tanışmamıştım. Bakın aşağımızdaki bölgede bayağı bir Frailejones bitkisi bulunuyor. Şöyle göstereyim size. Bunların bir özelliği de arkadaşlar. Bu bitki senede sadece 1 ile 3 santim arasında büyüyebiliyor. Nehre yakın kısımdakiler genelde hani 3 santime kadar. Daha uzak bölgede kalanlar 1 santime kadar büyüyor. Gördüğünüz gibi çok yüksek değil, çok büyük değil bu bitkiler. Büyük olanlarını şeyde görmüştük. Kokura Vadisi'nin üzerindeki yürüyüşte göstermiştim. O videoları da merak edenler bakabilir, izlemeyenler. Bayağı güzel bir ekosistem içinde yürüyoruz. Benim buralara gelme nedenim aslında. Yani önceden karlı dağları zaten Peru'da çok fazla sayıda gördüm. Yani çok yabancı olduğum şeyler değil artık bu yüksekliklerde. Fakat hani bu ekosistem içerisinde bulunduğum yer az. Sadece Kolombiya'da bulundum. O yüzden daha fazla tanışmak, size de göstermek için bu yürüyüşlere katılıyorum. Bu yürüyüşlere rehbersiz gelinemiyor. Kendiniz yapmak isterseniz yine rehber almanız gerekiyor. Tabi bu rehber ücretini tek başına alırsanız tek ödüyorsunuz. Eğer grupta alırsanız 5 kişiye kadar bu ücret paylaşıyorsunuz. Daha ekonomik oluyor açıkçası. Benim de aslında turla gelme nedenim bu. Onu da belirtmiş olayım. Normalde turla gitmeyi ben sevmiyorum. Hani bizim grup şu an 20 küsür kişi. Böyle bir parkta 20 küsür kişi gayet ideal bir rakam açıkçası. Ben daha fazla kalabalık olur diye bekliyordum. Geçenlerde mesela Kolombiya'da bir tatil günü vardı. O zaman mesela 80 civarı kişi gelmiş. 80 bile çok iyi aslında. Ya burası çok turistik değil arkadaşlar. İlerleyen senelerde çok daha turistik olacağını düşünüyorum. Kolombiya'da böyle hani turizme açılmamış, daha tanıtımı yapılamayan birçok yer var. Burası da bence onlardan bir tanesi. Aquí tengo otro. Ay, mira el agua tan bonita.
Yağmur eşliğinde yürüyoruz. Yağmurluklarını giymeye başladı herkes. Hava beklediğimden çok daha güzel ama hani yüksekteyiz, daha soğuk olmasını bekliyordum ben. Hava da kapalı açıkçası. Fakat şu an gayet güzel hava ya. Yani soğuk diyemem, sıcak da değil. Bu şekilde olursa güzel. Sıcakta da güzel olmuyor, soğukta da. Şu an çok güzel ya. Size az önce gösterdiğim mavi bitkileri yiyorlarmış burada. Şaşırdım onun için. Yani çayı falan yapılır neyse anlarım onu da. Yenilmesi biraz garip geldi açıkçası. Size gördüğüm farklı bir şey göstereyim yol üzerinde. Bayağı büyük. Bunların hala ne olduğunu anlamadım. Güve mi? Kelebek mi? Yürüyüş yolu çok güzel ama ya. Yani kimse olmasa hani derin bir sessizlik var. Grupla yürüdüğümüzde de hani çok bir ses yok fakat az önce bu yağmurdan dolayı şeylerini giymeye başladılar. Üzerine plastik yağmurluk tarzı şeylerini. Hışır hışır ses yapıyor. Ama harika bir doğanın içinden yürüyoruz. Bu önümüzdeki bölge oldukça fazla Frailejoneslere eşlik ediyor. Şu önümüzde ufak bir şelale var. Sisli dağların ortasından yürüyüşe devam ediyoruz. Gölümüze ulaştık. Burası Pulpito Gölleri olarak geçiyor. Bakalım yol üstünde görecek miyiz de rehberimiz şey dedi. Sadece bir tane var dedi. Böyle aşağıya doğru akıyor göl. Yanıma bocadillo aldım. Buna bocadillo diyorlar. Bocadillo nedir? Guayaba şekeri olarak geçiyor bu. Guayaba nedir? Guayaba bir meyve. Bizim armuta benziyor biraz böyle ama armuta değil. Şimdi şöyle gölün kenarında ve mola verdik. Bu güzel ya, seviyorum. 4-5 tane aldım yanıma. Yürürken böyle enerjim düştüğünde yiyorum. Hem kolay bir atıştırmalık. Hem güzel enerji veriyor hem doğal bir şeker bu. Meyveden elde edildiği için. Rehberimiz şunu söyledi. Şu tepenin arkasında da diğer göller var. 4 tane göl varmış tamamıyla. Bu birinci göl. Hani diğerlerimizi göremeyeceğiz buradan çıkacağımız için. Belki tepeye çıkınca belki gözüküyordur yukarıdan, bilmiyorum ama. O yüzden buraya hani Piltidoğa Gölleri diyorlar. Bu Pintada'ymış. Bunun adı Pintada Gölü'ymüş. O bilgiyi de vereyim size. Size bakın Frailejonesleri daha yakından göstereyim. Şöyle kendimle göstereyim. Hatta boylarını görün. Neredeyse hani eşit boylarımız. Düşünün hani bunlar senede sadece birkaç santim büyüyorlar. Yaşları da epey var yani o yüzden.
200 metreye geldik. Bakın şurada buzula artık bayağı yaklaşmaya başladık buzula. Biz şu tepelere çıkacağız. Bir 600 metremiz falan kaldı sanırım. Burada bir mola verdik. Son su noktası burası. 6 saat su kaynağına erişimimiz yokmuş. Tekrar buraya döndüğümüzde su alabileceğiz. Buradan artık direkt yukarıya tırmanış. 2 kilometre civarı kaldı. Dik bir tırmanış var. 600 metre civarı bir tırmanış yapacağız. 4200'den sonra artık hani irtifa kendini hissettirmeye başladı açıkçası. Daha yavaş tempoda durmadan ilerlemeye çalışıyoruz. Yükseklikten dolayı bazılarında baş ağrısı kendini göstermeye başladı. Tempo da düştü açıkçası. Bakın şurada ne söylemiştim ya. Tepenin ardına göller var, yükselince görürüz diye. Şurada ufak bir tane var. Böyle grimsi yeşilimsi. Şurada da var. Orada da var. Onu da görüyorum da hani çok küçükler, onu görmeniz zor sizin biraz. Bakın göl buradan çok daha iyi gözükmeye başladı. Rengi güzel. Tam tepeye geldik artık. Dağın diğer yüzü gözükmeye başladı. Burası güzel esiyor. Şu aşağıda göller var yine. Görünce göstereceğim size. Oh. Güzel esiyor burası ya. İyi soğuk var. Çok az kaldı. Arkadaşlar, manzara gözüktü. Önümüzdeki Pulpito del Diablo. Buzul'la beraber. Chimba, hijo de puta. No va a ser. Chimba. Uy. Venga, venga, una foto los primeros que llegamos. Venga, venga, los cinco. Bakın burası 4600 metre. 1940 yılında buzul buraya kadar geliyormuş, düşünün. Şu an buralarda yürüyebiliyoruz. Yani buzul bayağı çekilmiş. Yani hala küçülmeye devam ediyor. Dünyamızın genel bir sorunu. Bakın 50 yıl önce, burası 4700 metre, 50 yıl önce buzul buraya kadar geliyormuş. Şimdi ta orada. Bakın 2000 yılında buraya kadar geliyormuş buzul. Çok bir şey kalmadı, şurası sadece. Harika ya manzara. Bienvenidos. Excelente compañero. Turquía presente. Geldik buzula, baksanıza. Dibine kadar. Artık önümüzde. Burada mola vereceğiz. Bir şeyler yiyip bekleyeceğiz, sonra dönüş. Buzulun dibindeyiz. Bu da ikonik kaya Pulpito del Diablo. Harika ya. Bayağı soğuk ama ya. Rüzgar hissettiriyor kendini. Bakın buzul gösterdiğim üzere hani size bayağı bir gidiyormuş önceki senelerde. Gittikçe küçülüyor yani. Önümüzde
önümüzdeki senelerde muhtemelen daha da küçülecek. Yani yok olmak üzere olan şeyleri gelip görüyoruz aslında burada. O yüzden önemli biraz. Marihuanitas. ¿Cierto que sí? Sí, son marihuanitos. Pase, pase. ¿Qué? Pase, pase, marihuanita. Marihuanitos. Yo con razón no siento nada. Un besito. No, no eran besitos, son Por eso marihuanitos. está ofreciendo besitos. Es un beso raro. Besos a una hierba. No son marihuanitos. Aquí, no, allá, ¿Besitos? allá en Bogotá Fena se rüzgar llaman var. marihuanitos, pero las venden son Öyle böyle cuadraditos, değil. con caramelos. Sí, yo también conozco otra. Geldik, keyfi kullandık. Düştük. Geri dönüşe geçiyoruz. Felaket bir rüzgar. Anlatamam. Zaten soğuk, hani rüzgarla içinden çok daha fazla oluyor. Uy, si no me bajo me congelo. Şu aşağıda gördüğümüz gölde Laguna Corazon diye geçiyor. Kalp gölü gibi bir şey işte. Kalp şekline benziyor da biraz, hani tam da benzemiyor açıkçası. Biraz şeyi kalmış. Şu frailejonesleri gördüğüm için çok mutluyum ya yine. Her yerde göremiyoruz bunları. Baksanıza ya. Şu önümdeki gölün rengi hakikaten çok güzel. Turkuazı çalıyor biraz. Burada aslında çok güzel göller falan var da hani yani bazılarına ulaşım olmadığı için gidemiyoruz. Ya burada daha fazla şey yapmak isterdim açıkçası. Hani yürüyüş anlamında çok fazla yer var. Fakat dediğim gibi hani kapalı. Ben aslında bazı lokal şeylerle konuştum, rehberlerle konuştum hani gidebilir miyiz falan diye. Yasak falan diyorlar yani. Gideriz diyor ama pahalıya patlar diyor. Hani resmi olmayan bir şekilde gidilebiliyor aslında bakıldığında. Ama işte 600 dolarları falan istiyorlar yani. Belki daha fazla. Tabii onun riski çok daha büyük. Yapacak bir şey yok ya, gördüğümüz kadar hani. Gördüğümüz kadar artık. Açılırsa ileride, buralara yolumuz düşerse bir daha geliriz. ¡Hola, hermoso! ¡Ay, cómo mira! No, hasta ahora. ¿Cómo hay? Es que íbamos con una señora que gritaba mucho. ¡Ay! ¡Añoñi! Todo el mundo pelea, si debo una herencia, si claro un tesoro, no lo gozo yo. Se
apodera el diablo de aquella tristeza. Entonces no voy a la gloria de Dios. Número 43. Ya se puede sentar el niño ya. Número 43. Va hasta ahora ganando el 56. Faltan todavía 2. La niña. Ya. Listo, ya. Vamos a ver. Bütün köy toplanmış. Bizim milli piyango gibi bir şey oynuyorlar, bingo. Sayı falan var işte. Sayılar çıkıyor. Birileri bir şeyler kazanıyor. Köyde de genelde böyle eğleniyorlar anladığım kadarıyla. Bunu da görmüş olduk. Çok bir şey yok ya köy, yani ufak zaten. İnsanlar bu şekilde. Evet dostlar, 3. günden selamlar. Bugün artık son günümüz. Dönüş öncesi termal havuzlara gitmek üzere. Köyün yakınlarında bir yere geldik. Çiftliklerin bulunduğu bir yer burası. Bayağı güzel ama ya. Buranın doğası inanılmaz güzel hakikaten. En son termallerde rahatladıktan sonra dönüş yoluna geçeceğiz artık. Termal süper ya. Manzarası da harika. Dağların eteklerinde gireceğiz, bakalım nasıl sıcaklık. Oo, çok sıcak değilmiş bu ama güzel. No es muy caliente. Beklediğim kadar sıcak değil açıkçası. Ama güzel. Tepemizde etobur kuşlar uçuyor. Sıcak et bekliyorlar. Şu akan su daha sıcak. Oradan sıcak su geliyor ama burası çok sıcak değil açıkçası. Normal ılık yani, hani soğuk da değil, sıcak da değil. Su cámara graba aquí en agua así. Pero es no limpio, ¿no? Como dentro no es cristal. Burası sıcak. Oh. Burası masaj gibi ya. Bayağı güzel. Keşke birkaç tane daha olsaymış bunlar. İnsanoğlu işte yetinmeyi bilmiyor ya. Bir tane olunca birkaç tane daha olsun istiyor. Ama kalabalığız o yüzden. Manzaramız çok güzel ama ya. Hani şu dağların eteklerinde öyle bir yer güzel gerçekten. Daha sıcak olsa çok daha güzel olurmuş. Oh. Allah, Kolombiya'yı çok özleyeceğim ya buradan dönünce. Turdakilerin bir çoğunluğu hani Kolombiyalı. Çok güzel kaynaştık. Yani hani yabancılar olsa böyle bir ortam zor olurdu. Bu hemen bir grup oluştu zaten bizim. 7-8 kişilik. Bayağı keyif aldık ya turdan. Bu kadar güzel geçeceğini beklemiyordum açıkçası. Burada ufak bir havuz daha var. Burası daha sıcak. Genelde zaten böyle yerlerde bir iki havuz oluyor farklı sıcaklıklarda. Gerçi biz termal ülkesiyiz biliyorsun. Benden daha iyi biliyor olabilirsiniz. Ben Türkiye'de çok termale gitmedim. Daha çok Güney Amerika'da bulundum. Termallerde. Gayet güzel. Que chimba. Acá es más caliente. Sí. Sí. No, ya. Ven que quiero foto. ¿Qué pasó? Es que creo que ni siquiera, es que ella tiene que pedir como el y la persona de la agencia es la que agrega. ¿Está grabando video? Sí. Somos Porque- Cocuy. Currucucuy. Somos turcos. Somos turcos. Porque estamos gritando así. Evet, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. El Coco'yla çok güzel vakit geçirdim. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir video.
Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyin lütfen. Bir sonraki nokta yine Kolombiya'nın köylerine doğru devam edeceğiz. Bakalım, keyifli geçiyor ya. Şu an yaptığım rotadan oldukça memnunum. Hani Bogota ile Santa Marta arasında çok güzel yerler göreceğiz beraber. Hem doğal alanlar hem köyler, ufak şehirler. Tarih kokan, kültür kokan yerleri ziyaret edeceğiz beraber. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Bir de bu turu hani bilmiyorum, hani gelen olur belki, önerir miyim önermez miyim ondan da bahsedeyim biraz. Zaten önceki videoda hani söylemiştim tur fiyatını vesaireyi, neler dahil değil falan. Her şey dahildi zaten bu tura. Onun dışında hani bayağı keyifli geçti. Hani çok keyifli vakit geçirdim. Hani gezgin bütçesine göre, düşük bütçeli gezgin bütçesine göre tur fiyatı hani fazla, $160 bakıldığında, ama hani her zaman da almıyoruz bu tür şeyleri. O yüzden değdiğini düşünüyorum en azından. Bayağı keyifli vakit geçirdim. Güzel yerleri ziyaret ettik. Güzel oldu yani, sizin de umarım hoşunuza gitmiştir. Tur bilgilerini ben yine hani açıklama kısmında bırakırım. Hani gelen olur belki buralara, bu turu yapmak isteyen olur. Oradan bilgileri edinebilirsiniz. Yine sorularınız olursa yorumlarda belirtirseniz size dönmeye çalışırım en kısa zamanda. Öyle. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.